Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bu bal kavanozunu öreceğiz Po'nun. Devam ediyoruz o seriye. Şimdi elimde Alize'nin Happy Baby 310 numaralı renk kodu bir ipimiz var. Böyle açık ten rengi gibi de bir ip. Şöyle bir de kahverengi var. Bu Alize Baby Base ama ben bunun kodunu kaybettim arkadaşlar. Elimde de zaten bu kadar kaldı. Şimdi sizlerle bundan öreceğiz. Herhangi bir acı kahve iple de örebilirsiniz. Koton iplerle de örebilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz başlayalım. Açık renk ipimizle başlayacağız. Örmeye başlayalım arkadaşlar. Açık renkle başlıyoruz. Sihirli halka yapıyoruz. 6 tane sık iğne yapacağız içine de. Başlayalım. Birinciyi saymıyorduk. 1 2 3 4 5 ve 6. Çekelim arkadaşlar. Bu arada 2,5 milim tığla örüyorum ben. İsterseniz 3 milimle de örebilirsiniz. Ben biraz daha sık olsun istiyorum. Birleştirme işlemi yapalım. 1 2 3 4 5 ve 6.'ya birleştiriyorum arkadaşlar. Sihirli halka videosu çekmiştim. Yapamayan arkadaşlar, detaylı anlatımım orada mevcut. Linkini bırakacağım, oradan izleyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar arttırma yapıyorum. 6 tane hemen dibine battım. Bir zincir çekmiştik. 12 tane sık iğnemiz olacak bu aşamada. Aynı yere 2 tane batıyorum. Arttırma nasıl yapılır onun videosunu da çektim arkadaşlar. Arttırma ve gizli eksiltme videosunu. Amigurumi yaparken kesinlikle ihtiyacınız olacaktır. Detaylı anlatımları mevcut, kanalımda izleyebilirsiniz. Linkini bırakacağım. Sayalım arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12.'nin tepesine batıyorum. Çektim, bir zincir çekelim arkadaşlar. Şimdi bir sık iğne bir arttırma yapıyoruz. 18 tane sık iğnemiz olacak sıra sonunda. Sıra sonuna geldik arkadaşlar. Kapatma işlemini yapalım. Bir zincir çekelim. Şimdi 2 sık iğne bir arttırma yapıyoruz arkadaşlar. 1 2 arttırıyoruz. Sıra sonuna kadar yapalım arkadaşlar. 4. sıramızdayız. Toplamda 24 tane sık iğnemiz olacak sıra sonuna geldiğimizde. Örüp gelelim. Sıra sonuna geldik arkadaşlar. Kapatalım. Bir zincir çektim. 5. sıradayız. Şimdi 3 sık iğne bir arttırma yapıyoruz. 1 2 3 arttırıyoruz arkadaşlar. Sıra sonuna kadar örelim. Gelelim arkadaşlar. Toplam 30 tane sık iğnemiz olacak. Sıra sonuna geldik arkadaşlar. Kapatma işlemimizi yapalım. 6. sıradayız. Bu turda artırma eksiltme yapmadan 30 tane sık iğnemizi örüyoruz. 6. sırayı bu şekilde yapacağız arkadaşlar. 30 tane sık iğnemizi öreceğiz. Örüp gelelim arkadaşlar. Sıra sonuna geldik arkadaşlar. Kapatma işlemini yapalım. 6. sıramızı 30 sık iğne olarak ördük. 7. sıradayız şimdi. 4 sık iğne bir arttırma yapacağız. Toplam 36 tane sık iğnemiz olacak. 2 3 4 4 tane sık iğne örüyorum. Bir tane arttırma yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde yaparak sıra sonuna kadar örelim. Ve gelelim arkadaşlar. 7. sıramızın sonuna geldik arkadaşlar. Kapatma işlemini yapalım. Bir zincir çekelim. 8. sıramızda 36 tane sık iğnemizi arttırma eksiltme yapmadan örüyoruz arkadaşlar. Bir sıra öreceğiz. Sıra sonuna kadar örüp gelelim. 36 tane sık iğnemiz arkadaşlar. Sıramızı bitirdik arkadaşlar. Şimdi 9. sıraya başlıyoruz. 5 sık iğne bir arttırma yapacağız bu sırada. Toplamda 42 tane sık iğnemiz olacak sıra sonunda. 3 oldu. 4 5. Bir tane arttırma yapıyorum. 1 2 3 4 5. Bir tane arttırma.
Bu şekilde sıra sonuna kadar örüp gelelim arkadaşlar. Sıramızın sonuna geldik arkadaşlar. Şimdi kapatıyorum. Bir zincir çektim. 9. sıramızı bitirdik. Şimdi 10. ve 14. sıra dahil olmak üzere toplam 5 tur artırma eksiltme yapmadan 42 tane sık iğnemizi örüyoruz arkadaşlar. 5 tur boyunca örüp gelelim bunu. 14. sıramızın sonuna geldik arkadaşlar. Şimdi renk geçişini yapacağız. Sonunu kapatmıyorum. Bakın şu şekilde kaldı. Ben buradan yine ilk sık iğnemin tepesine batıyorum. Kahverengi ipimi aldım. İçinden geçirdim ve kapamamı yaptım arkadaşlar. Bu ipimi de burada sıkıştırdım. Şimdi buraya bir tane zincir çekiyorum. Şimdi arkadaşlar renk geçişini yapalım. Arttırma eksiltme yapmadan 42 tane sık iğne örüp gelelim arkadaşlar. Sıramızın sonuna geldik. 15. sıramızın sonundayız arkadaşlar. İlk sık iğnemizin tepesine batalım. Bir zincir çekelim, çıkaralım. İpimi kestim arkadaşlar ben. Şuradan biraz uzun olmuş. Biraz daha kesiyorum. Bunu bu aşamadayken bakın şu kahverenginin ilk kısmıydı, uç kısmı. Bu da kremin son kısmı. İkisini birbirine bağlıyorum arkadaşlar. 3 defa bağlıyorum. İçine salladım. Şimdi 5 tur boyunca artırma eksiltme yapmadan kahverengi ipimizi örüyoruz. 20. sırada dahil olmak üzere 21. sırada görüşeceğiz arkadaşlar. 5 tur 42 sık iğnemizi ördük geldik arkadaşlar. Şimdi 5 tane sık iğne yapıyoruz. 2 3 4 5 bir tane eksiltme yapıyoruz arkadaşlar. Bu sıra sonuna kadar 5 sık iğne bir eksiltme olarak devam edeceğiz. Yapıp gelelim arkadaşlar. Sıra sonuna geldim arkadaşlar. 21. sıramızda bitirdik. 22. sıramızda arttırma eksiltme yapmadan 36 tane sık iğnemizi öreceğiz arkadaşlar. Bütün sık iğnelerin tepesine batıyoruz. 36 tane sık iğne öreceğiz. Sıra sonuna kadar örüp gelelim arkadaşlar. 22. sıranın sonuna geldik arkadaşlar. Bir zincir çektik, yukarıya çıktık. Bu sırada 4 tane sık iğne, bir tane eksiltme yapacağız arkadaşlar. 4 tane sık iğnemizi örelim. 23. sıradayız. 4 tane sık iğne, bir tane eksiltme yapıyoruz. 6 tane eksiltmemiz olacak toplam. Sıra sonuna kadar bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Örüp gelelim. Sıra sonuna kadar örüp gelelim. Sıra sonunda 30 tane sık iğnemiz kalacak. Sıra sonuna geldik arkadaşlar. Zincir çekmedim. Burada ipimizi keselim. Şöyle biraz uzun bırakacağım. İçinden geçiriyorum. Sıkıştırdım. İçini dolduralım arkadaşlar. Güzelce doldurdum arkadaşlar. Bunu kenarıya koyalım. Şimdi sarı ipimize geçiyoruz. Benim sarı ipim biraz ince sanırım. Koton bir ip kullanmıştım bunda. Siz ikisini aynı kalınlıkta kullanın. Üçünü de hatta. Bir şekilde ayarlayacağız arkadaşlar. Sihirli halkamızı yapalım. 6 tane sık iğne yapacağız içine. Birinciyi saymıyoruz. 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 ve 6. Kapatalım. Başındakine batalım. Bu şekilde arkadaşlar. Bir zincir çekelim. Şimdi 12 tane sık iğneye ulaşmak için 6 tane arttırma yapacağız. Tüm ilmeklerimizi arttıracağız. İkinci sıradayız. Hepsine 2 tane batıyoruz arkadaşlar.
Şimdi sıra sonuna kadar arttırmalarımızı yapalım. Gelelim arkadaşlar. İkinci sıramızın sonuna geldik arkadaşlar. Ben kapama işlemini yaptım. Bir zincir çektim. Şimdi üçüncü sıramızı örüyoruz. Bir sık iğne, bir arttırma yapacağız bu işlemde. 18 tane sık iğneye ulaşacağız sıra sonuna geldiğinde. Bir tane sık iğne örüyorum. Bir tane arttırma yapıyorum. Bir arttırma. Toplam 6 tane arttırma yapıyoruz. Sonuncu arttırmamız. Sıra sonuna geldik arkadaşlar. Kapama işlemini yapalım. Bir tane zincir çekelim. Dördüncü sıradayız. 2 sık iğne bir arttırma yapacağız. Sıra sonuna kadar örelim gelelim arkadaşlar. Dördüncü sırayı bitirdik arkadaşlar. Sıra sonunda 24 tane sık iğnemiz var. Şimdi de 25. sıradayız. 1 3 tane sık iğne yapacağız. 2 3 bir tane arttırma yapıyoruz. Toplam 6 tane arttırmamız olacak yine. 1 2 3 bir tane arttırma. Bu şekilde sıra sonuna kadar örelim. Toplam 30 tane sık iğnemiz olacak sıra sonunda. Sıramızın sonuna geldik arkadaşlar. Şimdi tığımızı çıkarmadım. Bu kısmı şurayı biraz uzun kesmiştik. Dikmeyeceğim arkadaşlar. Birlikte birleştireceğim. O yüzden bunu kısaltıyorum. Ve bu ipimi buraya saklıyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi bununla dikeceğiz bunu. Kapatacağız. Tam bunun olduğu kısma geliyorum. Şurası. Bundan çıkartıyorum. Çıkartıyorum arkadaşlar. Bir tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde. Bunu burada aşağıda sakladım kahverengi ipi. Saklayacağım sıra sonuna kadar. Bunların hepsini birer tane batıyoruz arkadaşlar. Dibinden batıyorum. Hepsine batıyorum tek tek. Yanındaki. Hemen karşısına getiriyorum. Bir tane sık iğne yaptım. Hemen buna battım. Yanındakine batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Zaten ikisinde de 30 tane sık iğne vardı. Sıra sonu. Evet arkadaşlar sıramızın sonuna geldik. Şimdi 8 tane zincir çekiyoruz burada. 1 2 3 4 5
6, 7 ve 8. Şimdi bir tanesini atlıyoruz. Hemen yanındakine bir tane sık iğne yapıyoruz. Buna da batıyoruz. Sıra sonuna kadar batacağız. Toplam 7 tane olacak. Hepsine battım arkadaşlar. Şimdi zincir çektiğim yere bir tane şuraya batıyorum arkadaşlar. Sık iğne yaptım. Aynı yere yapıyorum. Şimdi 9 tane sık iğne örüyoruz. Bunu saymıyoruz arkadaşlar. Yanındakine battık. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz ve 9. Şimdi yine zincir çekeceğiz arkadaşlar. 10 tane çekelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane çektim arkadaşlar. Bunu atlıyorum. Yanındakine batıyorum arkadaşlar. Sık iğne yapacağım. Toplam 9 tane sık iğne yapıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oldu. Şurası var. 9. Şimdi bakın şuraya tekrar batıyorum arkadaşlar. Ve kapatıyorum. Şimdi arkadaşlar 2 tane sık iğne yapıyoruz. 1 ve 2. 5 tane zincir çekiyoruz. 3, 4, 5. 4 tane sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3. Bu da 4 arkadaşlar. Buraya batıp ilmeğimizi birleştiriyoruz bu sefer. Yani içinden geçiriyoruz. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar 6 tane sık iğne yapıyoruz. Şuradan bakın şuraya geldim. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yaptım. Şimdi zincirimizi 7 tane çekelim arkadaşlar. 2 oldu. 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane zincirimizi çektik. 6 tane sık iğne yapıyoruz. 3, 4, 5 ve 6. Zincir çektiğimiz yere batıyoruz ve kapama yapıyoruz arkadaşlar. Bir tane sık iğne yapıyoruz. 7 tane daha zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tekrar 6 tane sık iğne yapıyoruz. 2, 3, 4, 5 ve 6 arkadaşlar. Birleştiriyoruz. Sonda kalan 11 tane sık iğneyi de örelim arkadaşlar. Dört, kapattım. Kapatıyoruz arkadaşlar. Şöyle ilmek kaydırma yapacağım. Sıranın sonuna kadar. Bu şekilde. Sıra sonumuza geldik. İpimizi uzun bir şekilde bırakalım.
Dikme işlemini yapacağız. Şunları dikeceğiz arkadaşlar. Şu kısımları. İpimizi uzun bırakıyoruz. Kesiyoruz arkadaşlar. İpim. Sıkıştırdık. İpimize iğnemizi takalım, gelelim. Bu kısımları dikelim arkadaşlar. Şöyle etraflarından iğneyle tutturdum arkadaşlar, görüntüsü düzgün olsun diye. İğnemi geçiriyorum. Şimdi şuradan, şunlar dahil şu kenarları hepsini böyle boydan boya gidip dikeceğiz. Alttan alttan dikiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu kısmı diktik. Bu şekilde her yerinden diktim. Şimdi bu ipimizi saklayacağız. Şöyle şuradan keselim. Sarı yerlerden bu şekilde götürebiliriz. Şimdi arkadaşlar taban kısmını yapmaya geçiyoruz. Bal kavanozun ipimi aldım. Sayıyorum arkadaşlar. Şöyle 1, 2, 3, 4 ve 5. Şuraya bu şekilde battım. İpimi çıkardım. Bir zincir çektim. Sıkıştırdım. Şimdi arkadaşlar bunu dönerek her yerine yapacağız. Yanına geldim. Sık iğne yaptım. Yanına geldim. Sık iğne yaptım. Yanına geldim. Sık iğne yaptım. Hemen yanına sık iğne. Hepsini yapıyoruz.
Sıra sonuna geldim. Yaptığım ilk sık iğnenin başına battım, birleştirdim. Bir zincir çektim ve içinden çıkaracağım. Biraz uzun kesiyorum. Sıkıştırdım. Şöyle duracak. Şimdi burayı sabitleyelim. Bunu iç kısma alıyorum. İkisini bağladım. İğnemi geçiriyorum. Şimdi yazıya geçelim arkadaşlar. Şöyle kahverengi ipimden aldım. 2 kat yaptım ipimi. İğneme taktım. Şimdi arkadaşlar bakın şu sarkıtımız. Şu bizim arkadaki boşluğumuzdu. Onun yanında bir küçük boşluğumuz, bir tane büyüğümüz var. Şuradan giriyorum. Ve bal kavanozunun gerisinden çıkıyorum arkadaşlar. Sayalım. 1, 2, 3. Şu üçüncü. Üçüncüden. 1, 2, 3. Ve 4 de burada kalacak. Şuradan 4 sıraya yapmış olacağız. Çıktık arkadaşlar. İpimizi uzun bıraktık biraz. Gelelim hemen sayalım. 1, 2, 3 ve 4. Dördüncü baştan batacağız. 3 tane yapıyoruz. Karşıdan çıkıyoruz. Şu şekilde. Şimdi tekrar şuraya, tam bunun karşısındaki 3. hizaya geliyorum. Ve bu sefer tam olarak şuradan H'nin çizgisini belirlediğim ortasından, ikisinin ortasından çıkıyorum. Bunu buradan batıyorum karşısına. Şimdi uyuyu yapacağız arkadaşlar. Bir tane bırakıyorum arasında. Hemen bunun altının olduğu buraya batıyorum. H harfimiz hazır. Düzenledim. Devam edelim. 1, 2, 3 ve 4. 4'ten girdim. 3 tane yaptım. Çıktım. Bunu şuradan çıkalım. Buradan girelim. Ne yapalım? Yanından çıkalım. Buradan batalım ve karşıdan çıkalım. Ona batalım ve tepesinden ilk battığımız yere çıkalım. Tekrar aynı yere batalım. 2 tane ne yapacağız? Şimdi Y harfindeyiz. Dibinden batıyorum. Y harfi için 3
Başını şuraya yapalım. Ben çıkıyorum. Şöyle. Bunun yanından bağladık arkadaşlar. Şimdi bunu poya dikeceğiz. Şöyle. Şöyle bakın. Poğanın kolu burada. Şurası ilgilendiriyor bizi. Kolunun bittiği, kazağının bittiği yer. Ve şuraya dikiyorum. Evet. Bu iple dikeceğim. İpimizi alıyoruz. Burada dikeceğimiz noktaya çıkartıyoruz. Kahverengi kısmını tutturacağım ben. Bir, 2, 3, 4, 5, 6. Altıncının şurada bitişi var. Oraya tutturuyorum. Dikiyorum. Sıkı bir şekilde dikin. Kahverengi yerden dikiyorum arkadaşlar. İpimi kahverengi yerden karın kısmına doğru çıkartıyorum. Şurada. Çıkarttık. Ve bunu da karnına dikeceğiz. Şuradan rastgele bir yere batırıyorum arkadaşlar bunu. Çok aşağıda olmasın. Biraz yukarıda istiyorum. Bakın kazanın hemen altına. Çok görebilirim. Böyle duracak. Burayı da sağlamlaştıralım.
bir tık daha ilerisine battım. Buradan da sabitliyoruz. Tamamdır arkadaşlar. Bu işlemi de bitirmiş olduk. Bu şekilde duruyor.